Merhaba Kripto Akademi dostları. Biliyorsunuz bu yeni videoda da bir önceki videonun devamı olarak çekiyorum. Yani sizlere söz verdiğim gibi sepetimde bulunan veya bulunmasını düşündüğüm altcoin projelerini anlatacağım size. Şimdi benim genelde bu videoyu çekerken yapmak istediğim güzel dostlarım, sizlere 2-3 tane ya da 5-10 tane dediğim gibi kripto paranın adını verip kenara çekilip kim ne yaparsa yapsın değil. Ben bunları neden seçiyorum, neden sepetime koyuyorum, altyapısında neler var? Araştırdığım şeyleri araştırdığım şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Yani nitekim bu video aslında bir nevi eğitim gibi. Yani sizler de tercihlerinizi yaparken, seçimlerinizi yaparken bu tarzda yapmanız için yapıyorum. Yani hiçbir zaman ben de dahil olmak üzere izlediğiniz videolarda işte 2024 100x yapacak, 50x yapacak, yani uçacak, kaçacak noktalarına bakmayın. Yani bunlara kulak asmayın. İçleri dolu videolar izlemeye çalışın ve bunlar sizlere bir şey katsın. Yani mantık çerçevesi içerisinde ilerlemesi lazım. Çünkü yanlış anlamayın güzel dostlarım. Cebinizde ne kadar para olduğunu bilemem. Ama 3 lira, ama 5 lira, ama 1000 lira, ama 100 bin lira. Yani elinizdeki para sizinle alakalı bir durum. Ve cebinizdeki parayı birkaç insanın sözüyle riske atmayın. Kaybetme taraftarı değil, kazanma taraftarı o. Kazanmanız için de bilgi sahibi olmanız lazım. Hiçbir zaman ben şunu izledim, şunu dinledim, şöyle yaptım, böyle yaptım deyip de kazanan insan görmedim. Öncelikle araştırmayı öğretmeye çalışıyorum size. Yani bilgi vermeye çalışıyorum ve aldığınız bu bilgiyle yapmak istediğiniz yatırım içerisinde başarılı olmanızı istiyorum. Şimdi ben geçmişteki yatırımlarda yani şöyle 2016-2015 dönemlerine baktığımız zaman çok büyük zararlar etmiştim. Ciddi anlamda ve bunun en büyük nedenlerinden biri güzel dostlarım bilgi sahibi olmamamdı. Ve şimdi hedeflediğim noktada yapmak istediğim şey ben nasıl bir şeylerde bilgi sahibi olarak kazanmaya başladıysam, bir şeyleri yapabiliyorsam benimle beraber birçok insanın da bilgi sahibi olmasını istiyorum. Çünkü benim zamanımda bunları anlatan kimse yoktu. Yani işin detayına giren, ya bunu nereden biliyor? Hani bunu nasıl yapabilirim? Ya da bunun anlamı nedir? Bu tarz bir yatırım yaparsam artıları ne olur, eksileri ne olur? Bunları anlatan kimse yoktu arkadaşlar. Şimdi birçok kaynağa ulaşabiliyoruz. Birçok teknolojik anlamda elimizin altında aslında bir sürü rehber var. Ki şu anda izlediğim videoda bunlardan biri gibi. Yani sizlere bir şey katmak için. Ne diyorum size? 2 tane, 3 tane isim verip kenara çekilmek yerine sizlere bu vereceğim isimlerin altında neler var? Siz de yarın bir gün aklınıza X coin, Y coin, Z coin geldiği zaman onu nasıl araştıracağınızı bilmeniz için yapıyorum. Bunlar çok önemli. O yüzden teknik analiz ve temel analiz asla birbirinden ayrı olamaz. Temel analize de bakacağız, teknik analize de bakacağız. Alım ya da satım yaparken bunların hepsi çok önemli. Şimdi güzel dostlarım, öncelikle bir önceki videoya gösterdiğiniz ilgi ve alaka için teşekkür ediyorum. Yorumlar için de. Hatta bazılarınız bana Telegram'dan ulaşıp şunu sordu. Hocam, altcoin sepetinizde sadece yapay zeka projelerim var. Tabii ki değil. Farklı projeler de var ama önceliğim yapay zeka. Bunun nedenini de şimdi size detaylı vaziyette açıklamış olacağım. Öncelikle bir de şunu da hatırlatayım güzel dostlarım. Bakın videoyu atlayarak geçerseniz ya da bu videoyu kesip sonunda sadece size anlatacağım ya da sepetimdeki bulunan o 2 coin'e bakarsanız yanılırsınız. Videoyu bence sonuna kadar izleyin ve diyorum ya bilgi sahibi olmadan kazanmanız çok zor. Bir bilgi sahibi olun, hatta benim verdiğim bilgileri de araştırarak kendinizi geliştirin. Sizden bunu rica ediyorum çünkü kazanan tarafta olmanızı inanın çok istiyorum. Geçmişe doğru gidelim arkadaşlar. 2018-2024 yıllar arası trend olan kripto projeler. Neden trend olan kripto projeler? Bakın, trend olan şeyler belli kademelerde çok büyük x'lerde kazançlar sağlıyor. Çünkü bu projelerin altında belli dayanaklar ve yenilikler var. Bu yenilikler belli bir kademede yatırımcıyı çekiyor. O yüzden siz de genelde bu trend projelere mutlaka dikkat edin. Geçmişe dönüp baktığımızda bu projeler bize neler kazandırdı? Bir şöyle kabaca izleyelim. Öncelikle bunların başında ICO'lar var. NFT'ler, DeFi'ler, GameFi'ler ve Metaverse'ler. Bunlar çok büyük yükselimler yaptı. Bu projeler beklenenin üstünde X'ler yaptı ve güzel paralar kazandırdı. Fakat bu projelerin kaynaklarını kullanan da birçok balon token çıktı. Bunların çoğu piyasadan silindi. Bazıları hala ayakta ama
Bunların birçoğu güven kaybından dolayı yatırımcısını resmen süründürüyor. Çok özür dileyerek burada araya girmiş oluyorum. Evet sevgili izleyici, ortalama 6 dakikadır bu videoyu izliyorsun. Bu ne anlama geliyor biliyor musun? Sen aslında öğrenmeye açık, yenilikçi bir yatırımcısın. O yüzden ben bu tarzda aboneleri çok seviyorum. Eğer senin için de zahmet olmazsa bak şurada hemen hiç çıkmadan şurada kırmızı bak mouse'un ucunda duran butonu tıklayıp abone olursan Kripto Akademi ailesinde seni görmekten inan çok mutlu olurum. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Evet 2018'de popüler olan ICO trendine baktığımız zaman aslında birçok ICO ile beraber çıkan projenin yükseldiğini biliyoruz. Şimdi ICO neydi arkadaşlar? ICO çıkartılacak bir tokenin halka arzıydı. Yani borsalara girmeden önce ön satış yapıyordu. Bir fiyat belirleniyordu. İşte örnek veriyorum 4 milyon dolarlık beklenen bir hedef fiyatı var diye. Belli aralık veriliyordu işte. 2 aylık ön satış yapılıyordu ya da 1 aylık ön satış yapılıyordu. Arkasından 1 hafta 10 gün sonra borsalarda sergilenmeye başlıyordu. Bu ilk çıktığı zaman muhteşem kazançlar elde ettirdi. Yani örnek veriyorum 100 dolarlık, 150 dolarlık alınan bu tokenler piyasaya yani borsaya sürüldüğü zaman ortalama 20x'ler, 50x'ler yapmaya başladı. O dönem içerisinde bayağı popüler oldu. Fakat şu an günümüzde ise ICO trendinde çok fazla yükselişler beklenmiyor. Hatta bazen çok büyük hüsranlar oluyor. Örnek veriyorum bir token 20 sentten piyasaya giriyor. Sonrasında daha girer girmez sadece %5, %10'luk bir yükselişten sonra %30'luk, %50'lik ya da %100'lük kayıplar yaşattırabiliyor. Yani çok seyreltilebiliyor. Bu durumda genel olarak hala ICO trendinden faydalanmak isteyenler aslında şunu yapıyor. Örnek veriyorum 1000 dolarlık bir sermaye var. 1000 dolarlık sermayeden 10 dolarını sürpriz atmış gibi bu halka arz olan tokenlerden alıp kenara atıyor. Diyor ki işte 20x, 50x, 100x yaparsa en azından 10 dolarım, 100 dolar, 200 dolar olur ve oradan çıkarım gözüyle bakılıyor. O yüzden bunlar artık biraz daha riskli olmaya başladı. Şimdi küresel yatırımcıların dikkatini çekiyor. Yüksek potansiyel getirisi vardı ilk çıktığı zamanlar ve finansal fırsatlar sunuyordu. Bunlar çok önemliydi. Fakat günümüzde bu trend bayağı azaldı. Ama ilk çıktığı zaman o bir furya ve büyük kazançlar elde ettirmişti. Bir sonraki trendimiz neydi? Evet, NFT nedir? Aslında benzersiz dijital varlıkları temsil ediyor. Yani temsil ediyor'daki kısaca anlatımı şu olabilir. Bir nevi dijital patentleme. Yani bir dijital ürün, sanat eseri çıkartıyorsunuz ve bunu patentlerken NFT kullanmış oluyorsunuz. Yani daha doğrusu onun protokolünde çıkartmış oluyorsunuz. Bunların içerisinde sanat eserleri, müzik, video, birçok dijital yaratıcılık var. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Evet, kripto pazarındaki NFT kullanımımıza baktığımız zaman gaming, koleksiyonculuk, sanat ve müzik. Yani arkadaşlar bu platformların içerisindeki üretilen her şey çok ciddi paralar kazandırdı. Özellikle 2021'deki o patlama süreci koleksiyoncuların biliyorsunuz ki birçok müzayede bölümü NFT'lere de yer vermeye başladı. Bu da dikkatleri üzerine çekti. Hatırlıyor musunuz 2021'de 69 milyona bir NFT satıldı. 69 milyon TL değil yalnız. Dolar üzerinde. Hatta anlam veremediğim bir NFT. Evet bu gördüğünüz 5000 adet NFT resminin oluştuğu tabloya tam 69 milyon dolar verildi. Yani saçma sapan bir şey. Yani baktığınız zaman bir anlam ifade etmiyor. Yani ne sanat olarak görebiliyorum ne bir eser olarak görebiliyorum. Fakat ne diyorum trend olduğu için birçok şey büyük patlamalar yaşatabiliyor. Şimdi benim için bir anlam ifade etmiyor. Belki sizlerin birçoğu için anlam ifade etmiyor ama ifade edenler bu parayı vermiş oluyor. Baktığımızda ne demek oluyor? Bir şeyin aslında çok anlamlı olmasına gerek bu piyasada. Yani trendin içerisinde ise mutlaka bir şekilde patlayabiliyor. Şimdi bazılarınız hatta şunu da duymuştur. Ya adamın bir tanesi NFT bir resim aldı ve resim müzayedede ortalama işte 100 dolara ya da 30 dolara aldığı eser ortalama 5.000, 10.000 dolara satıldı. Bunlar çok karşılaştığımız şeyler oldu. O yüzden NFT hala ayakta duran ama tabii bir önceki 2021'deki o popülaritesini kaybetti. Şimdi gelelim DeFi projelerine. DeFi projeleri de 2020'de çok popüler oldu. Yani şöyle bakarsak aslında gerçek anlamına DeFi borç alma, borç verme protokollerini oluşturma ya da takas işlemlerinde kullanılmaya çalışıldı. Ve DeFi projeleri
Bu sayede inanılmaz büyük primler yaptı. Çıktığı dönemlerde birçok takas işlemlerinde merkeziyetsiz olduğu için bankalardan daha hızlı davranmaya başladı. Yani bankada yeri geliyordu 3 gün bekleyen bir havale ya da yatırım işlemi emrin gerçekleşmesiyle alakalı ya da saatler alan süreçlerde DeFi projelerinde neredeyse anında olmaya başladı. Bu da birçok aslında yatırımcının ilgisini çekti ve DeFi projeleri o dönem içerisinde büyük bir hızla yükselim gerçekleştirdi. Şimdi DeFi projelerinden sonra ele alacağımız GameFi ve Metaverse coinler. GameFi oyun endüstrisinde kullanılan kripto para birimlerinin tanımlar. Yani oyun içi ekonomileri ve oyun sektöründe değişen bu projeler oyunculara gerçek para kazanma ve sanal varlıkları alıp satma imkanı sağladı. Metaverse coinler ise blok zincir tabanlı platformların sanal evrenlerini destekleme amacıyla piyasaya sürdüğü kripto para birimleriydi. Bu coinler Metaverse evreninin yeni sanal gerçekçiliğini yani günlük hayatta entegre olmasının ardından popüler bir yatırım aracı haline almaya başladı. Şimdi arkadaşlar GameFi'de biliyorsunuz ki GMT coin vardı. Yani bu hani birçok kişi sanal ayakkabılar giyerek işte yürüyerek para kazanmaya çalışıyordu. Hatta o dönem diyordum ki bir Ponzi bu. Yani bir şey üretmiyor. İşte insanları spora aktif ediyor. Ya seni spora aktif etse ne olacak? Senin yürümen herhangi bir şeyin oluşumuna neden olmuyordu. Sadece bir sihir gibiydi. İlgiyi başka yere çekip size bir neden verip para kazanmanızı sağlıyordu. O dönemde neredeyse 400x yapmıştı GMX. Yani aslında baktığımız zaman çok dikkat etmemiz gereken şeyler var. Bir şeyler favori ya da trend noktasındaysa inanılmaz yükselişler gösteriyor. O yüzden trendleri takip etme noktasına geliyorum. Şimdi bu anlattıklarıma baktığınız zaman aslında aynı yapay zekanın yoluna çıkacağım şimdi. GameFi projelerinde ne dedik? Özellikle bu GMT'nin çıkarttığı işte o yürüme ayakkabıları şunlar bunlar ilk katılımcılarına çok güzel paralar kazandırıp sonrasının elinde patlayan projeler olmuş oldu. Neydi bu? Bir balondu ve söndü. Şimdi Metaverse sistemine baktığımız zaman da burada da aslında Facebook çok önem verdi bu işe. O da o zaman içerisinde çok büyük patlamalar yaptı. İşte bilmem ne arazisi alıyorum, bilmem ne arazi satıyorum diye projeler sunulmaya başladı ve bunun üzerine çıkan tokenler oluştu. Ve bunlar da büyük patlamalar yaptı. Büyük kazançlar elde ettirdi. Fakat ne diyorum? Her şey trend olduğu zamanlarda. Aslında anlamını yitirmeyen trendler yükselişlerine yine devam ediyor. Baktığınız zaman AVAX, Solana bunlar biliyorsunuz ki birçoğu Ethereum'un yan kuruluşu gibi başladılar ve o süreç içerisinde birçok zarar veren FUT haberle beraber diplerini gördüler ama tekrardan yükselişe geçtiler. İşte AVAX ve Solana'ları topladığım zaman da söylemiştim. Bunlar sağlam proje. Yani geleceğe yatırım yapabileceğim altcoin'lerden biriydi diye. Şimdi tabii anlatacağım şey AVAX ve Solana değil. Şimdi gelelim sepetimdeki bulunan o diğer iki tane altcoin'e. Evet, altcoin sepetimdeki bulunan coin'lerden biri Graft. Yani birçoğunuzun bildiği GRT coin. Evet dostlarım, şimdi GRT coin'e öncelikle bir teknik analizde bakalım, sonra temel analiz noktalarını da araştıralım. Biliyorsunuz ki GRT bir önceki boğanın artık sonlarına doğru çıkmıştı ve o çıkışla beraber ortalama bir 70 gün içerisinde 90 katın üzerinde yani 90x'in üzerinde kazançlar sağladı. Aslında proje sağlam bir nitelikle çıktı. Web3 bölgesiyle çıktı ve bu sayede güzel bir yükselim yakalamıştı. Şimdiki bulunduğu noktaya baktığımız zaman aslında GRT'nin hani ilk başladığı, start verdiği noktalara kadar düşmediğini ve bir ara bandın arasında kaldığını biliyoruz. Özellikle ben daha önceki beklentilerim 75 üzerindeki kapanışlar bizim için önemli demiştik ki verimizin aslındaki noktası şurasıydı ve bunu da yaptı fakat şu anda sağlam bir dirençte, çok da yükselmiş sayılmaz aslında. Sadece yakın bir zaman sürecine baktığımız zaman yani Ekim ayının civarlarından bu zamana kadar gelen noktada %100'lük kazançlar sağladı. Şimdi özellikle 20 sentin üzerinden sonra yükselimler daha hızlı olacağını düşünüyorum. Yani bu noktadan sonraki beklentim tabii ki ilerleyen süreç için. 90x yapacak ya da 95x yapacağını düşünmüyorum. Fakat ne diyoruz? Kripto piyasası çok enteresan şeylerle yükselebilen bir platform. Fakat bunun altında gene sağlam veriler ve sağlam nedenler olması lazım. Şimdi bir önceki yere gelse bile, bir önceki rakamına gelse bile 3 dolarları yakalayabildiğini düşünürsek eğer
yine bir 15x civarında bir yükselim demektir. Şimdi bu boğa aslında biraz çetrefilli bir boğa olacağı için birçok manipüle de bu işin içine girecektir muhakkak. Fakat düşünsenize, geldiği noktanın çok çok üstünde bir hareket yaparsa yatırımcısına neler yapabilir? Şimdi teknik analiz noktasında beklenti yerlerimi söyledim güzel dostlarım. Yani benim beklenti noktam 20 sentten sonraki alımlar için. Buradaki kalıcılık benim için önemli, yükselişin devam edebilmesi için. Şimdi gelelim bir de market cap'teki noktasına bakalım graf. Evet, GRT'ye market cap'ten baktığımız zaman öncelikle piyasa değerindeki sıralamaya bakalım. İlk yüzün içerisinde 51. sırada. Hacim olarak ise sıralaması 104.'de. Yani al-satlardan oluşan bir voliteyi diyebiliriz. Şimdi benim için önemli olan toplam arzdaki durumu. 10 milyar 792 milyon 502 bin GRT var toplam arzda. Peki dolaşımda ne kadar varmış? 9 milyar 361 milyon 956 bin GRT şu anda dolaşımda. Yani piyasada gezen GRT token'e baktığımız zaman %87'si piyasada işlem görüyor demektir. Market cap'teki noktasından sonra bir de internet sitesini inceleyelim. Evet, internet sitesinden baktığımızda burada bir kısa açıklaması var. Küresel çaptaki blok zincir verilerine erişim. Aslında bu Web3 altyapısının anlatımıyla alakalı bir durum. Şimdi kullanıcı arayüzleri, altyazılar, akıllı sözleşmeler, blok zincirleri tabanıyla alakalı bilgiyi veriyor. Şimdi Web3 sisteminde bizlerle ortakların yani desteklediği projeleri anlatmaya çalışıyor. Videonun başında anlattığım gibi burada DeFi'ler, NFT'ler diyorlar. İşte Metaverse sistemleri ve bu uygulamaların hepsi GRT'nin altyapısını kullanmış oluyor. Yani akıllı sözleşmeleriyle ortak çalışmış oluyor. Bu bizim için önemli. Projelerin birçoğu çok sağlam zaten arkadaşlar. Şimdi destekleyen ağlara baktığımız zaman bunların içerisinde başta Ethereum, Polygon, AVAX, yani destekleyen ağlara baktığımız zaman GRT'ye çok pozitif bakmamızı sağlıyor. Çünkü hepsi çok güçlü. Peki GRT coin nedir arkadaşlar? GRT blok zincirlerde veri düzenleme ve sorgulama için kullanılan merkeziyetsiz bir protokol olan Graph'ı çalıştıran bir Ethereum tokeni. Örnekleyecek olursak aynı Google gibi düşünebiliriz. İnternet üzerindeki düzenleri sıralıyor. Graph da Ethereum ve Filecoin gibi ağlardaki blok zincir verilerini düzenliyor. Yani bir search'te arama yaptığınız zaman sizlere sıralamayı akıllı sistemde çerezleri temizleyerek sunmaya çalışıyor. Bu da aslında aynı şu anda Graph'ın Google'ın yaptığını kripto dünyasında yapmaya çalışıyor. Şimdi birçoğunuz şunu soruyor. Hocam, yapay zeka ile ne alakası var GRT'nin? Çünkü GRT yapay zeka coinleri arandığı zaman karşımıza çıkan coinlerden biri. Fakat ne kadar karşımıza yapay zeka coinleriyle beraber çıkmış olsa da yapay zeka coin'i demek mümkün değil arkadaşlar. Nitekim GRT coin bundan ziyade bu alandaki veri ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Yani ben tamam bir yapay zeka coin'i değilim fakat yapay zeka coinlerin arasındaki dizeleri de sıralayacağım. Yani burada da çalışacağım demek istiyor. O yüzden yarın bir gün kendi bölümüne bir yapay zeka entegresi etmesi de olası bir durum ki bu da beklenen bir şey. Şimdi zaten başında söylediğimiz gibi çalışan ve destekleyen ağlara baktığımız zaman Ethereum, AVAX, Solana gibi ağlarında indeksleri büyük etki yaratıyor. Şimdi grafiği milyonlarca veri düzenleme ve sıralamaya yarıyor. Başta söylediğimiz gibi aynı Google gibi Graph da blockchain verileri indeksleyip kullanıcılara sunuyor. Peki buradaki GRT'nin güvenlik protokolü ne? Bu da çok önemli. GRT, Graph protokolü içerisinde ekosisteme erişim sağlar ve veri hizmetlerinizi kullanmanızı olanak gösterir. Şimdi bazı yerler özellikle bizim kendimize ait verileri farklı noktalarda kullanabiliyor. GRT ise merkeziyetsiz olduğu için herkes kendi verisini istediği kadar paylaşabilir ve sunabilir demeye getiriyor. Şimdi tabii güvenlik noktasında da hani manipüle dediğimiz noktalar var ya, kötü niyetli eylemlerde müdahale etmek için GRT'nin de stake edilebilir noktası var. Yanlış bilgi verilirse veya manipülasyon yapılırsa cezalar uygulanabiliyor. Token sahipleri zarar görüyor. Yani senin elinde milyonlarca GRT var ve piyasayı manipüle etmeye çalışıyorsun. Direktmen kitlenebiliyorsun arkadaşım. Yani o yüzden bu piyasada GRT'nin tokeniyle çok fazla manipüle etme şansın kalmıyor. Çünkü incelemeye giriyorsun. Bu da aslında güvenlik protokolünde çok önemli.
Graft ekibi ve işbirlikçilerine gelince arkadaşlar kendi internet sitesinden mutlaka bakın. Özellikle geliştirici ekipleri çok önemli. Web3 tabanında çok iyi işler başarmış ekipten oluşuyor. Şimdi videoyu çok uzatmamak için işte şu ekipte şunlar var, bunlar var tek tek analizini yapmak istemiyorum. Çünkü birçoğunuz zaten uzun videodan sıkılıyor. Ama size ilk videoda göstermiştim. Bir ekip nasıl incelenir, ortaklara nasıl bakılır. Bu arada ortaklar demişken, Graph Vakfı'nın zaten oluşturduğu bir token GRT. Şimdi gelelim bir sonraki altcoin'imize. Evet, ikinci kripto paramız TRX yani Tron. Şimdi güzel dostlar, bir önceki boğada güzel bir yükseliş yapmıştı. Ayı sezonunda ise çıktığı dönemden dolayı belli sirkülasyonlarla yükselimler ve düşüşlerle geçmişti. Yani aslında bir önceki yaşadığı ayıda da çok fazla üzerek gitmemişti belli noktalarda. Kazandırdı, kar marjlarını toplattırdı ve tekrardan düşüşlere geçmişti. Kademeli yükselme ve kademeli düşüşleri normal olan bir kripto paradan bahsediyoruz. Geçtiğimiz boğada güzel yükselimler yaptı. Şimdi ise o yükselimlere nazaran ayı sezonuna baktığımız zaman aslında öyle aman aman hani dipleri görerek kademeli düşüşler yapmadı. Yani bir önceki dipleri yakalamadı. Aslında yatırımcısına daimi olarak belli aralıklarda yatırım fırsatları doğurarak kazandırmaya devam etti. Şimdi şöyle baktığımız zaman bir önceki boğadan çok uzak bir noktada değil. Yani projenin, daha doğrusu bu kripto paranın ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor. Bir önceki boğadan geride değil yani. Şimdi beklenti noktalarım benim Tron'da yüksek ve sevdiğim bir kripto para. Alt sepetimdeki bulunma nedenlerinden biri de yatırımcılarının da sağlam olması. Şimdi öncelikle bir market cap'te inceleyelim. Markette en sevdiğim noktalarından biri 12. sırada. Hacim olarak sıralaması 36'da. Dolaşımdaki tedarikteki arzı 88 milyar 318 milyon. Toplam arzı 88 milyar 318 milyon. Şimdi bu ne demek oluyor? Tron çok fazla işlem görüyor. Çok fazla işlem görmesinin nedenlerinden biri hani TRC20 üzerinden transferler falan yapıyoruz ya, bu da Tron ağıyla ilgili aslında. Şimdi güzel dostlarım, Tron çok değer kaybetmemiş. Hatta şu anki durumda belli kademelerle yükselmiş. Bu arada çok büyük sürprizler yapabilecek bir coin benim için. Çok beğendiğim de bir proje. Çok da sevdiğim bir proje. Yatırımcıları da dahil. Çok güçlü yatırımcıları da olan bir coin. Şimdi gelelim internet sitesinden Tron'u bir inceleyelim. Evet, internet sitesine girdiğimizde bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Farkındaysanız aşağıda böyle bir anlık verileri paylaşan bir sayaç var ve bence çok güzel ve mantıklı olmuş. Şimdi Tron'un kurucusu hakkında bir bilgi alalım. Justin Sun. Justin Sun'a baktığımız zaman şöyle gencecik bir çocuk aslında. 30 yaş altındaki yatırımcıların önde gelenlerinden biri. Şimdi Tron'un kurucusu olarak biliyoruz ama geçmişi de çok önemli. Şimdi okuduğu okullar, üniversitedeki başarılar, bunlara girmeyeceğim ama kariyerindeki belli noktalara el atmış olacağım. Ripple. Justin Sun Ripple'da temsilci olarak çalışmış ve blockchain teknolojisi hakkında derinlemesine bilgi edinmiş. Yani aslında Justin Sun Ripple'la pişmiş genç bir yatırımcı. Buradan aldığı tecrübeyi de şu anki yaptığı projelerde çok iyi kullanıyor. BitTorrent'i yine aynı şekilde satın alarak kendi Tron ağına entegre etti. Poloniex yine bir borsayı satın alarak yine Tron ağına entegre ederek aslında Tron ağını büyütmeye çalıştı. Şöyle baktığımız zaman aslında yaptığı şeylerle şu anki başarısının nedenlerini anlayabiliyoruz. Zeki bir adam aldığı tecrübeyi kendi şirketinde, kendi işletmesinde, kendi bünyesinde kullanmaya başladı. Geçtiğimiz dönemlerde 2019 zamanlarına döndüğümüz zaman da Warren Buffett'la yediği bir öğle yemeğe çok dikkat çekmişti. 4,6 milyon dolarlık bir yemekten bahsediyoruz. Aslında buradaki amacı neydi biliyor musunuz? Warren Buffett gibi sağlam bir yatırımcı ve bu piyasada isim yapmış birini kripto piyasasında blockchain konusunda bilgi sahibi yapmaktı. Ve reklam konusuna da gelince sağlam bir reklam yapmış oldu. Aslında genç yaşına rağmen vizyonun nelerin etkileyeceğini ve nasıl isim yapacağını çok iyi bilen, stratejik yaklaşan genç bir yatırımcı diyebiliriz bu konuda. Warren Buffett'ın da bundan sonraki süreçlerde aslında Bitcoin, Ethereum ve bazı altcoin'lere yatırım yaptığıyla alakalı haberler çıkmıştı. Eğer bu tarz yatırımları yaptıysa mutlaka bunlardan biri de Tron'dur diye düşünüyoruz. Şimdi başarı hikayelerine baktığımızda Forbes gibi bir dergide Justin Sun 30 yaş altı milyonerler, yani daha doğrusu milyarderler listesine girmiş genç bir yatırımcı gene.
aslında bende şöyle bir izlenim uyandırıyor. Justin Sun sanki Elon Musk'ın yolundan gidiyormuş gibi bir durum var. Yani alttan güçlenen ve insanların hoşuna gidebilecek projeleri oluşturmaya çalışan genç bir yatırımcı. Ortaklarına baktığımız zaman da çok güçlü ortaklar olduğunu görebiliriz aslında teknoloji alanında. Ve bu ortaklara mutlaka bu boğa sezonunda yenileri de eklenmiş olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Tron ciddi anlamda gelişime açık ve yükselme potansiyeli yüksek olan altcoin'lerden biri. Özellikle para transferlerindeki sistemini düşünürsek bir nevi Ethereum büyük bir tahtta oturduğu zaman Ethereum'un yerini alabilecek bir altcoin'miş gibi geliyor bana. İlerleyen zamanlarda tabii bunu görmüş olacağız. Sepetimde de eksik etmeyeceğim altcoin'lerden biri. Evet güzel dostlarım. Anlatabileceğim 2 tane altcoin de bunlardı. Nedenlerini de sizlere tek tek açıklamış oldum. Neden sepetimde varlar? Niye bunları tercih ediyorum? Siz de bilin istedim. Şimdi bundan sonraki bir videoda yine altcoin'lere değineceğim. Çok beğendiğim birkaç tane daha altcoin var. Sepetimde neden olduklarını sizlere anlatacağım. Ve şunu unutmayın. Bakın benim burada anlattıklarım sadece benim risklerimi içeriyor. Ben bu bilgilere dayanarak altcoin'leri sepetime aldım. Sizler de bu tarzda araştırmalar yaparak yani içi dolu projeleri düşünerekten sepetlerinize ekleme yapın. Sadece falanca fenomen bunu anlattı ve bu çok yükselecek bir hayali satın almayın. Bir gerçeği tutmaya çalışın. Ben belli gerçekleri elimde bulundurarak çok içi boş projeler değil de projelerin içerisinde sağlam yatırımcıların bulunduğunu ve kurucularının da aslında çok sağlam kişiler olduğuna dikkat etmeye çalışıyorum. Yani birazcık garantici olmaya çalışıyorum. Nedenlerinden biri ise siz gibi ben de paramı yolda bulmadım güzel dostlarım. O yüzden çok önemli bir şeydir bu. Finansta kaybetmek ya da kazanmak aslında bir şans işi değil, bir strateji işidir. Bunu benimsediğiniz sürece de bir yol haritası çizersiniz ve o süreçte mutlaka kazançlarınızı katlarsınız. Bu videoda bu kadarını ele almış olduk. Aslında ben bu videoyu 2023'ün son günü çekmiştim. Fakat işlerim çok yoğun olduğu için bitiremedim. Bugün 2024'ün ilk günü. O yüzden sizlere 2024'te bol kazançlı günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.